Herkese merhaba. Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, neşeniz, sağlığınız yerindedir. Bu gece yine, daha doğrusu bu akşam bir açılımla daha karşınıza, huzurunuza gelmek istedim. Şimdiki açılımımızda niyet ettiğimiz insanlara bakacağız. Geçmişimizde kalan o kişiyi, aklımızdaki kişiye bakacağız. Ne durumda, neler yapıyor, bize karşı ne hissediyor, ne düşünüyor. Bunları öğrenmeye yönelik bir açılım olacak. Hemen başlamak istiyorum. Açılım zamansızlığa niyetle hazırlanıyor. Endişe etmeyin hiç. Bakalım kişi, ya gerçi kişiye bakmadan önce eskiden kişiyle aranız nasıldı, süreciniz nasıldı? Bununla ilgili mesajlar alalım önce. Hop, iki kart gelmek istedi. Bir büyücüyle başladık. Kılıç onlusu, o üçlüsü ve kupa ikilisi. Ve altımızda kupa dokuzlusu. Yine aslında benzer mesajlar geliyor açıkçası ilişkinin süreciyle dair. Sanki bu kişi ilişki içine sizi çekebilmek için elinden gelen tüm çabayı, tüm hünerleri sergilemiş görünüyor açıkçası. Yani ikiniz de bir şeyler bittikten sonra karşılaşmış, bir araya gelmiş olabilirsiniz. Ya da kişinin hayatında zorlu bir süreç geçiyordur. Aynı şekilde sizin de öyle. Sanki bir karamsar olduğunuz bir anda karşılaşmışsınız ya da o öyle bir dönemdeymiş ve birbirinize çok iyi gelmişsiniz. Öyle görünüyor açıkçası. Kupa ikilisiyle müthiş bir potansiyel görmüş ve bunun için elinden gelen tüm çabayı sarf etmiş olabilir kişi de, siz de öyle. Ya da içinizde bulunduğunuz o kötü, size karanlık hissettiren durumdan birlikte karşılaşmanız, kurduğunuz doğru düzgün diyaloglar ve iletişimlerle güzel bir ilişkiye başlamışsınız gibi görünüyor açıkçası. Biraz destekleyelim burayı. Ya da yardımcı kartlarla alayım. Bu kişiyle geçmiş süreçleriniz nasıldı? Yani yazın tanışmış olabileceğiniz gibi ya da ilişkinin en başlarında size gerçekten çok iyi, çok doğru düzgün duygularla sizde yazı yaşatıyormuş gibi bir his yaratmış olabilir. Belki dediğim gibi bir ilişkiye başlarken ikinizin de tamamladığı bir döngü olmuş olabilir. Bitirmeniz gereken bir dönem, sanki birlikte bir dönemi kapatmışsınız. Bakın birlikte kendi değerinizi e, yükselttiğiniz, hissettiğiniz bir birlikteliğe adım atmış olabilirsiniz. İkiniz de birbirinize öyle iyi geliyorsunuzdur ki şey demiş olabilirsiniz. Ya evet, o hayatıma girdi ve ben de öyle bir dönemdeyim ki e, gerçekten bana değer veren insanın o olduğunu biliyorum. Ben de kendimi onunla birlikte daha fazla değer veriyorum gibi bir inançla başlamış olabilirsiniz açıkçası ilişkiye. Evet yani ve bu ilişki öyle kupa ikilisinin üzerine bir yeniden keşif kartı geldi. Yani ilişkiye olan bakış açınız ilişkinin başlarında çok güzel bir şekilde değişmiş ve yeniden şekillenmiş görünüyor açıkçası. Yani birbirinize çok hayranlık da duymuş olabilirsiniz ilişki süreci içinde. Tatsız mevzular yaşanmadan önce. Kişi de size hayranlığını dile getirmiş olabilir. Keza siz de kişiye getirmiş olabilirsiniz. Peki hemen devam edelim. Kişi şu anda ne durumda? Sessiz hayatında, gündeminde ne durumda? Şöyle itireyim hatta. Daha duygularını e, sormadım. Ya hayatıyla ilgili bir takım değişimlerde, zorluklarda olabilir kişi. Bir yandan onları yoluna koymaya gayret ediyordur. Bir yandan da tutkularıyla hareket ediyordur. Çünkü şanslı ve kısmetli olduğu bir döneme geçiş yaptığını düşünüyor açıkçası kişi şu an. Ya da böyle bir evrede şu an. Biraz destekleyelim burayı.
Kişinin gündeminde ne var şu an? Sanki bir süredir beklediği, harekete geçmediği bir alanla ilgili bir ateş, bir fikir e, yanmış kişinin içinde ve artık bu muhtemelen duygusal bir alan ve oraya doğru bir hafiften harekete geçme isteğiyle kişi bu duygularla birlikte harekete geçecek olabilir. Bakın güzel güzel duygular hissediyor olabilir bu kişiye başka bir tarafa doğru mail etmiş olabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Sizinle ilgili sorular geldiğinde göreceğiz. Artık çok fazla düşünmeden harekete geçmek istiyor açıkçası kişi. Ya bu siz de olabilirsiniz dediğim gibi. Çünkü şu an ayrı olduğu bir insanla ilgili ve sanki somut adım bekleyen kişi siz de olabilirsiniz. Çünkü bir yerde kral düşmüş bakın yine hep geliyor bu kart. Kendiyle de yüzleşmiş. O kötü taraflarını, ona zarar veren şeyleri de görmüş ve sanki bunları düzeltmek için bir eyleme geçecek görünüyor. Sanki çok da fazla duygularını göstermeden yani daha doğrusu çok fazla düşünmeden bu konuyla ilgili beklediği o adımları artık yavaş yavaş gerçekleştirecek görünüyor. Burada da kişi eğer haber alıyorsanız aslında çok mutlu değil. Verdiği kararların da ne derler size nasıl yansıtıyor bilmiyorum ama burada sanki düşündüğü şey de eyleme geçmek üzere olduğu şey bir değil gibi bir mesaj aldım ben açıkçası. Yani şu an nasıl bir halde görünüyorsa aslında öyle değil. Şu an yaptıkları hep göstermelikmiş gibi görünüyor. Evet kafasında kurduğu ve harekete geçmek istediği şeyler var. Çünkü birilerinin gözünden düşmüş olabilir. Belki kendi kendine bunu fark etmiş de olabilir. Ya sen herkeste güçlü görünüyorsun, iyi görünüyorsun ama sen aslında güçlü de değilsin, iyi de değilsin gibi bir sorguda olabilir kişi kendi içinde. Peki duygusal olarak ne durumda bu insan? Yine kendi hayatında. Yine bir değnek kralı. Bakın normal hayatında da değnek kralı olarak geldi. Duygusal yaşantısında da bir değnek kralı olarak verdi kendini şu an. İnanılmaz yani. Kupası, değnek kralı, değnek kralı kupası. Kupa kralı, kılıç kahyası. Yani bu insan duygusal olarak umarım sizsinizdir bu. Ama dediğim gibi burada bir gözden düşmüş olduğu bir durum var. Onu toparlamaya yönelik bir adım atacak. Duygularını ne kadar yani buradaki bu kadar güzel kombinasyonda bu kupa kralıyla duygularını göstermez diyemem. Açıkçası kişi şu an nasıl yaklaşacağını dair ince hesaplar yapıyor olabilir. Kurguluyor bunları, planlıyor. Çünkü duygusal olarak ayrı olduğu ve e, adım atması gerektiği bir insan var. Birazcık burayı destekleyeyim. Duygusal olarak bakın yine bir ayrılık kartı dönüyordu ve tekrar bir yola çıkmaktan bahsettiği bir kart dönüyordu ama almadım onları. Gelirlerse şimdi göreceğiz açılım içinde. Biraz burayı destekleyelim. Bakın çok bariz belli bir şekilde bu insan duygusal olarak bir şeyleri çok fazla şu an düşünüyor, istiyor. Küllerinden doğurmak istiyor bir aşkı. Yani ilk kendi hayatıyla ilgili alanda bahsettiği şeyi duygularında da bahsetti ve yardımcı kartlarla birlikte anka kuşu geldi ya. Daha ne diyebiliriz bilmiyorum. Evet bakın birlik içinde hissettiği insan yani evet çok çok bariz muhtemelen sizsiniz. Hemen sizinle ilgili sorular sormak istiyorum. Ki bakın az önceki yerde de aynı şeyi söyledim. Size nasıl görünüyor bilmiyorum ama şu an içinde bulunduğu durum çok da öyle değil. Burada da bir tiyatro oyunda bir metin seslendiriyor ve izleyiciler var. Aslında kişi gerçekten öyle değil. Bakın yine burada da o Merkür mü, Hermes burada da aynı şekilde kendisi orada duruyor. Yani çok fazla nasıl yapacağına dair en ufak bir fikri yok ama birlik hissettiği, yanlış yaptığı daha doğrusu küllerinden doğurmak istediği o aşka karşı bir şeyler öğrenmiş, hissetmiş. Ya nasıl başlayacağına dair bir fikri yok çünkü çok zihin çalıştırıyor. Nasıl adım atması gerektiğini düşünüyor, tahliller ediyor, kafasında kuruyor. Çok güzel görünüyor ya. Yani şu an isteği arzusu kupa olmuşsu. Bakın alt tarafta da yine bir kılıç yedilisi var. Kılıç altılısı özlüyor kişi. Bu muhtemelen sizsiniz. Hemen sormak istiyorum. Bu desteden değil de yine başka bir desteden seçeyim. Peki
aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz bu kişi size karşı ne düşünüyor? Gündeminde nasıl bir yerdesiniz? Size karşı ne düşünüyor? Güzel, evet. Muhtemelen arayı bulmak için, daha doğrusu aranızı yapabilmek adına sizinle ilgili güzel adımları, girişimleri olacaktır. Çünkü yani şu an ne kadar kapalı olsam da onunla ilgili hayal ettiğim şeyler var. O da bence bunları hissediyor, biliyor. Çünkü biz bir şekilde o his anlamında birbirimize hala bağlıyız. Belki bazılarınız gerçekten iletişimde kuruyor olabilir. Çok sağlıklı olmasa da şu an size karşı müthiş bir enerjide görünüyor açıkçası kişi. Biraz destekleyelim burayı. Bakın, denge, güç, mesaj altı kartları. Sizin yalnız olduğunuzu düşünüyor olabilir. Utandığı için size gelemiyor olabilir. Kişiyi çok fazla beklettiği için, süreç olması gerektiğinden e, daha ağır ilerlediği için, ya pişmanlıkları var açıkçası. Her zaman hep bunu okuyoruz zaten. Kişiler bir şekilde pişman olacakları, kendilerini kötü hissedecekleri durumlar yaşatmışlar ya da bunlardan ötürü bir adım, eylemde bulunamıyorlar. Yani süreç çok yavaş ama bizim bağlantımız kopmadı. Ben bir şeyler hala hissediyorum diyen bir insan var. Peki ne hissediyorsun? Ya hisleri çok güzel. Bir soru soracağım ama bakın, yine bir alt tarafta kupa beşlisi. Çok güzel şeyler hissediyorum. Çok da ne derler? Tutkulu bir insan görüyor sizde. Sağlam bir insan görüyor. Ama yani ama yok burada gerçi. Amalık bir cümle yok. Çok güzel şeyler hissediyor size karşı. Biraz destekleyelim burayı. Bakın ki yani şuraya çok soru soracağım. Burada hem bir tılsım kraliçesi, bir değnek kraliçesi gördü. Ben de hani size karşı olan hislerini sorduğum için gördüğü taraflarınızdan bahsediyor sandım ama alt tarafta da bir yılan kartını görünce burada sormak istiyorum ona. Hayatında şu an biri var mı? Ne durumdasın diye. Çünkü hem merak ediyorum seni, adım atmak istiyorum çünkü sana karşı konulamaz bir çekimi hissediyorum diyor. Bir yandan ne derler, bu süreci sessiz kalarak, belki yaptıklarımın ben de pişmanlığını yaşayarak kendi içimde şifalandırmaya çalışıyorum. Bu durumu düzeltmek için zamana ihtiyacım var diyor olabilir. Bir yandan da evet, senin çok güzel bir çekim olduğunu, belki inanılmaz derecede bir aşk kimyası olduğunuz arasında biliyorum ama bir yandan da kalp ve ne derler, zihin arasında gidip geliyorum. Yani bu seven insan bu kadar da gidip gelmez ve burada dediğim gibi farklı iki enerji olduğu için, altta da yılan kartını gördüğüm için destenin altında sormak istiyorum açıkçası. Ben bu yılan kartını neden gördüm burada ya da burada iki enerji neden var? Ya, o kadar güzel geliyor ki kartlar. Bakın, hep aynı kartlar geliyor. Yani kendi hayatı, duyguları, size olan düşünceleri dedik. Yine büyücü, imparator, kader çarkı ve tılsım beşlisi. Ve tılsım onlusu. Araba kartı, kılıç onlusu. Ha, çok güzel mesajlar geldi burada. Diyor ya sanki, ben zamanında kendimi daha iyi hissedebileceğini düşündüm. Bir alana mail etmiş ya da o tarafa gitmiş olabilirim. Ne bileyim, yapıcı olan gücümü başka bir şekilde kullanmış olabilirim diyor. Hani sizi terk etmiş olabilir, siz tarafından terk edilmiş olabilir. Hani bu durumu tersine çevirmek istiyorum aslında. Yani benim pişmanlıklarım var. Evet, daha iyi olabileceğim umuduyla gittiğim bir alan vardı. Ama diyor şu an orada mutlu değilim. Doğru mu anladık burayı? Hemen başka bir desteden yine soru soralım. Ya sanki bu neydi alt taraftaki bu durumu tersine çevirmek istiyor açıkçası.
Doğru mu anladık burayı? Of, evet yani çünkü özlediği, özlem duyduğu bir alan var. Çünkü burada o pişmanlıkların olduğu haneye geldi. Gerçi pardon, pişmanlıklar burada mıydı? Yok, yalnızlık yine pişmanlık burada, doğru. Pişman olduğu şeylerden biri sizi bir seçenek haline getirmiş olması olabilir. Çünkü ben diyor şu an doğru olanın ne olduğunu kendi içime kapanıp döndüğüm zaman belki benzer durumları o da kendi hayatında yaşadıysa şu an diyor bunları sorguluyorum, düşünüyorum. Çünkü benim hayal ettiğim şeyler vardı. Burada da bahsetmişti. Yaptığı haksızlıkların çok bilincinde. Yani Ermiş Kartı ile birlikte geliyor Kılıç Beşlisi. Ve yani yine bir tılsım adalet adil davranmadığının çok farkında. Bu durumu diyor tersine çevirmek istiyorum kader çarkıyla. Keşke bir şansım, bir imkanım daha olsa. Biraz destek alalım buraya. Hangi desteden alalım? Şuradan alalım. Biraz destekleyelim burayı. Yani sanki bu geçen zamanın sabırların, o adaletsizliklerin, o ne derler, sizi çok fazla bekletmişti. Bir seçenek haline yani şu an bunları Ermiş kartıyla içine kapanıp düşündüğü zaman belli bir anlayış noktasına ulaşmış kişi. Bakın evet yani anladığı şeylerden biri de bu araya aldığı üçüncü durumlar, üçüncü faktörler. Kesinlikle öyle. Aradaki engeller, siz onu engellediyseniz e, onları düşünüyor olabilir. Kendi yaptığı özveri altında kendisine daha iyi gelebileceğini hissettiği şeylerle ilgili büyük bir sorguluş halinde kişi. Peki bunu soralım ya. Gerçekten sen kendini şu an sorguluyor musun böyle? Ne hissediyorsun şu an? Ay yine bakın ya Ermiş üzerine ne hissediyorsun diyorum. Çok nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Pişman olan bir insan var burada ya. Ve çünkü bakın yine deste altıda kupa ikilisi. Yani çok 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 bariz belli pişman olan bir insan var burada. Biraz daha destekleyelim burayı. Evet bakın o kadar çok güzel geldi ki. Yani özlediği, arzu ettiği insan sizsiniz. Yani siz ayrıldıktan sonra sizin değerinizi çok iyi bilmiş, daha doğrusu biliyor olabilir şu an yaşadığı bu sıkıntılı süreçte. Çünkü ben diyor düşünüyorum, arzu ediyorum. Ona yanlış yaptım. Belki birilerine uydu ya da birileri hakkında konuşuldu, bir şeyler oldu. Çünkü burada dedikodudan da bahsedebiliriz bu kartta. Yani e, sizin tarafınızdan ya da arkadaşlarınız tarafından da konuşulduğunu ve arkadaşlarınızı dinlediğinizde ya da çevrenizden destek gördüğünüz artık e, onun size adım atmaması gerektiğini, atarsa da adım artık onu kabul etmemeniz gerektiğine dair korkuları da olabilir kişinin. Yani içine kapandığı, döndüğü bu süre boyunca sizi çok bambaşka bir yere kafa oturtmuş. Ya sessiz kalıyorsanız, hiçbir şey yapmıyorsanız ona dair bunlar da onu korkutuyor görünüyor açıkçası. Yine şurada bir bakın yine bir kukla, efendime söyleyeyim bir kafesin içinde olan insan ve mutsuz bir insan. Yine çok fazla deste altına gitmek istemiyorum ama yine bir ne derler günah çıkarma durumları söz konusu. Belki pişman olduğu şeylerden biri de bu. Sizi ne bileyim kandırdı, kendi isteği doğrultusunda bir şeyler oldu. Çok fazla buraya değişmek istemiyorum. Ne soralım, ne soralım? Peki yani bunu yaşayabilmene ne sebep oldu senin? Yani sen nasıl böyle bir idrak noktasına geldin? Yani kendi içine döndüğün zaman mı buna bir şey mi yaşadığında seni bu duruma sürükledi bu kendi içine dönüp pişman olma hissi yoksa acı acı şeyler yaşayıp mı anladın? Bakın şey yani çok benzer şeyler geliyor. Bu kartı görmeyi yani umut etmiyordum da göreceğimi tahmin ediyordum açıkçası. Yani zafer kazanma
hırsıyla, mücadelesiyle bir yerlere gitmiş olabilir kişi. Yani başka bir durum, yani ilişkiyi de terk etmiş olabilir. Sanki geldiği noktada bu terk edişinin geçişin ona bir şey kazandırmadığını düşünüyor. E, Çok fazla insanla, çevresindeki insanlarla mücadele etmiş olabilir. Daha iyi olabileceğini hissettiği alanlarda sıkışmış, hiçbir şey yapamaz hale gelmiş olabilir. Birazcık yine buraya destekleyelim. Yani bu idraka nasıl vardın? Birileri tarafından terk edilmiş olabilir. Yani eli kolu bağlı hissediyor kişi. Yani bu kart her zaman da şey değildir. Kendisini çıkarabilir aslında oradan ama çıkaramıyordur. Bazen de şeydir bu kart. Gerçekten senin böyle acı acı kötü kötü şeyler yaşaman gerekiyordur ve çıkamazsın ya da ne bileyim nasıl bir yola çıkacağını bilmiyorsundur ama bu zihinsel bir şey değildir. İçinde bulunduğun durum seni gerçekten sıkıştırıyordur. Bakın birileri tarafından terk edildiyse bu insan şu an onun da şeyini biliyor olabilir. Terk edilme duygusu da ona böyle hissettiriyor olabilir. Çok çok kararsızlık yine. Aile kartı, dönüşüm kartı. Belki de dönüştürmek istediği şey bu hareketsizlik enerjisidir. Soracağız bunları. Peki, hatta direkt soralım ya. Peki sen harekete geçmeyi düşünüyor musun? Yani burada bu çaresizlik hissinden çıkmak istiyorum diyorsun ama bir yandan öfkelisin, bir yandan gururun var, kibirin var, ailesel problemlerin olabilir. Belki ilk önce onları çözümlemek isteyebilirsin. Ama peki sen bir hareket, eylem, e, geçme düşüncesi, niyetin var mı? Olmaz mı diyor değnek şövalyesi, güneş kartı, değnek onlusu, kılıç üçlüsü. Ama şeyin gururun üzerine geldi. Denge yani birazcık toparlanmam lazım diyor sanki ama kesinlikle burada kavuşmayı arzu ettiği bir insana dair bir harekete geçme potansiyeli çok barındırıyor kişi. Bir de destek alalım mı buraya? Almayalım. Gerçi gene soracağız. Ne sorayım ki? Kılıç üçlüsünü de gördük. Çok mu üzüldün? Çok mu değişik şeyler yaşadın? Neden burada bir kılıç üçlüsü bize gösteriyorsun, anlatıyorsun? Yine bir büyücümüz, yine bir adalet. Bakın yani kişi nasıl bir durum tercih etti bilmiyorum ama sanki oradan bir ağzı yanmış, mutlu olabileceğini düşünürken sanki birçok sorumluluk altında ezilmiş, hiç hayal ettiği gibi de olmamış açıkçası. Biraz daha destekleyelim burayı. Evet yani kişi içinde bulunduğu durumda şu an yine kapalı ama e, ters acıklı şeyler yaşamış. Arzu ettiği gibi olmamış. Şu an ondan bahsediyor. Yani ne soracağım bilemedim şimdi. Yani neydi? Bir ayrılık mı yaşadın sen? Biri tarafından terk mi edildin? Yani biri tarafından terk edilmekle kalmayıp çok üzüntü verici durumlara yaşanmış olabilir. Çünkü çok hızlı bir şeyler olmuş hayatında. Yani çok güvendiği, çok inandığı, bir şans, bir kısmet olarak gördüğü bir insan tarafından bir dumura uğratılmış sanki. Neyle destek alalım? Şuradan alalım. Terk mi edildin sen diye bir soru sormuştuk. Burayı destekliyoruz. Bakın yani süpürge kartı, makas kartı yani ona iyi gelebileceğini düşündüğü bir alanla ilgili korkuları canlanmış olabilir. Yani korkuları canlanmış derken korktuğu şeylerden biri de şudur hani eğer sizi terk edip başka bir alana gittiyse birazcık karma çalışıyordur orada. Yani öyle bir durum söz konusudur ve o korkuları gerçekten gerçekleşmiş olabilir ve birileriyle uzaklaşma görünebilir. Çünkü kılıç üçlüsü var deste altında, süpürge kartı, kılıç onlusu yine başka bir kartta yine makas kartı çok böyle bir durumun yaşandığını söylüyor açıkçası.
Peki bizi izleyen, daha doğrusu bu açılımı dinleyen kişi hakkında niyetin ne senin? En güzel bir desteğiyle alalım. Gerçi hepsi güzel de şununla kullanmak istedim nedense. Gerçek niyetin ne senin? Görüyorsunuz niyeti anlatmaya gerek yok. Hangi desteden alalım destek? Şuradan alalım. Yani ilk önce diyor benim kendimi bir düzeltmem lazım, bir şifalanmam lazım. Çünkü çok yara bere içindeyim. Ben de sıkıntılı bir süreçteyim. Yani gerçekten sizin neden isteyip istemediğiyle ilgili gerçi niyetini soruyoruz burada ama onunla ilgili bir aydınlanma yaşayacak olabilir. Şeytan kartını niçin gördüğümüzü soracağım yine tekrar. Burayı bir destekleyelim. Yani bu niyeti aslında soracağım yine gerçi. Bakın aslında yani ilk önce şeytan kartını sorayım. Öyle şey yapalım. Burada bu hiç kullanmadığım yine bir desteden alayım. Bir bağ, bir şeyler hissediyor size karşı ama süreci o kadar askıya almış ki yani ancak bu kadar alabilir. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında tutulması. Evet size çok değişik duygular hissediyor. Korkuyor onunla olmayacaksınız diye. Kıskanıyor belki sizi hayatınızdan bir şekilde haber alıyorsa ama kontrol kartıyla birlikte ne bileyim yine alt tarafta asılan adamlarda süreci çok bekletiyor olabilir, askıya almış olabilir. Yani gönüllü bir harekete geçmem var aslında. Şeytan kartını niye görüyoruz niyet konusunda? Ya yine kendinden bakın yine deste aldı da yine bir kılıç üçlüsü. Burada birazcık kendinden bahsediyor aslında. Ben diyor bir sürü fırsatım yani bu kart aslında yoktur bu destenin içinde. İki tane kart sonradan eklenmiştir. Bu da onlardan biri. Elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim sanki diyor. Yani bol keseden de atabilirim diyor onu ilişkiye çekmek için. Yani sizi yine tılsım olmuşsu o olayın içine sokmak için ve yaptığı pişmanlıkları size göstermemek için, daha doğrusu pişman olduğu şeyleri öyle bir telafi etmek için hani türlü türlü manipülasyonlar, türlü türlü love bombingler her şeyi yapabilirim. Çünkü diyor yeter ki hani o bir şekilde hayatımın içine tekrar girsin ve biz tekrar ne bileyim kutlayalım bir şeyleri, o pozitifliği, olumlu şeyleri yaşayalım. Ya ben direkt sisteme, kartlara sormak istiyorum. Biz bu insana güvenmeli miyiz geldiği zaman? Biz bu insana güvenmeli miyiz geldiği zaman? Değnek dörtlüsü, kılıç üçlüsü, tılsım ikilisi, imparatoriçe. Bugünkü açılımda da imparatoriçe yine buradaydı. Bakın deste altı da ölüm kartı. Çok şey geldi ya bana. Yani mutlu olabileceğinize inanıyorsanız gerçekten bakın tılsım ikilisinde burada bir değişimden bahseder. Yine ölüm kartı plütonik bir etkidir. Değişip dönüşmekten bahseder. Sanki siz diyor çok güçlü oldunuz. Siz artık öyle şeyler yaşadınız ki manevi olarak belki fiziksel olarak çok güçlendiniz, çok baktınız kendinize ettiniz. Yani kişi gerçekten pişman olabilir, üzgün olabilir, mutsuz olabilir ama bakın bakalım gerçekten değişip dönüşmüş mü? Öyle mi gelecek? Yoksa benzer bir döngünün içine sizi sokacak mı? Yani bunun ayrımına varacak olan sizsiniz. Bazılarımızı gerçekten mutluluk vaadiyle ne bileyim türlü türlü taklalarla kandıracak yani kandıracak demeyeyim de ilişkinin içine çekecek olabilir ve bu durum sizi tekrar bir döngünün içine sokacak olabilir ama yani çoğunluk sanki şey diyor kartlar. E, Sen diyor artık bir ilişki nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyorsun. Nasıl olmaması gerektiğini çok iyi biliyorsun. Çok korkunç acılar çektin, korkunç zorluklar atlattın. Bir bak diyor. Bir bak gerçekten o insan değişmiş mi, dönüşmüş mü? Eğer öyle olduğunu hissediyorsan sanki bu ilişkiye gir diyor. Birazcık destekleyelim burayı. Bu insana güvenmeli miyiz geldiği zaman? Şuraya da bir kart karışmış. Kupa olmuş karışmış ya. Nereye koysam bilemedim. Şöyle kalsın. Bu insana güvenmeli miyiz?
Bakın healing. Gerçekten iyileşmiş mi? Mus. Yani eminim özlüyordur. Eminim. Ya çok çok güzel geldi. Resmen destekledi beni. Bakın yine yani iyileşme, hatıralar, özlem, yeni yön ve forgiveness. Bakın diyor gerçekten burada pişman olmuş olan bir insan var. Deste altımızda yine bir şeytan kartı, bağımlı kartı. Bakın diyor bu insan sizin hayatınızda iyileşerek özlemleriyle ne bileyim pişmanlıklarıyla gerçekten gelebilecek mi? Yani gelirse lütfen bu insanla olun. O pişmanlığı, o ne bileyim yalvarmayı, o özrü bir duyun ondan ve gerçekten yapabileceklerini ortaya koymasını isteyin ve sanki hani siz gerçekten tatmin olursanız bakın şey kuponlusunda tatmin yazar bu kartta. Eğer gerçekten o tatminlik hissini sizde uyandırabilecekse, gerçekten değişip dönüştüyse ona bir şans verin diyor kartlar. Çok güzel konuştular. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ne soralım? Bu insana dair tavsiyeler de versin kartlar size. Ne bilmeniz gerekiyor bu insana dair? Bakın çok o kadar çok denge. Bu kaçıncı denge ki bir önceki denge de buradaydı. Yine bir denge kartı aynı yere geldi sütuna. Bu insana dair ne bilmelisiniz? Ne bilmeniz gerekiyor? Çok 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 güzel ya. Yani lütfen korkmayın. Çünkü o insan da dediğim gibi bakın denge kartı, kılıç beşlisi, dinarların sekizlisi ve adalet. Bakın bakalım size hakkınız olanı vererek, çabalayarak gelecek mi? Yoksa büyük bir yine bir kurnazlık sırf sizi bu ilişkinin içine çekebilmek için uğraşacak mı? O öyle bir çaba sarf edecek. Bunu ayrımını lütfen iyice yapın. Hiç acele etmeyin. Çünkü burada gerçekten uğraşacak bir insan var açıkçası sizin için. Bunları lütfen göz ardı etmeyin. Bu tavsiyelere uyun. Peki şöyle ne yapalım? Şundan yine bir tavsiye alalım size. Bir de kişiden bağımsız Rumi çekelim. Kartlar size kişiyle ilgili bir tavsiye versin. İlahi zamanlamayı kabul et. Gerçek hayat rüyalarda olduğumuz zamandır. Bazen çok istediğin bir şeyin senin için olmayabilir. Evet, çok doğru. Sabırlı ol, beklemeye güven, her şey bir araya geliyor. Umarım herkesin gerçekten gönlünce istediği gibi olur. Bunu çözmeye kararlı ol dedi. Yani söze bir tane alacaktım ama yine kaptırdım kendime. Peki kendi hayatınızla ilgili bu kişiden bağımsız bir tavsiye versin kartlar size. Tam olarak olman gereken yerdesin. Deste altımızda spiritüel gelişimine hazır ol. Peki yine dediğim gibi bu kişiden bağımsız bir kart alalım size. Ne bilmeniz gerekiyor tam şu anda? Gerçi tam olarak olmanız gereken yerdeymişsiniz ama bir destekleyelim burayı. Bakın sanki siz bir şekilde tamamlanmaya çok az kaldınız. Dediğim gibi bazılarınız artık hiç adım atmıyor akıllarındaki kişiye, niyet ettiği kişilere ya da herhangi bir durumlara. Olduğunuz yerde olmaktan memnunsanız lütfen o alanda kalmaya devam edin. Çünkü bakın ne diyor yine, varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Yani yapmanız gerekeni çok iyi biliyorsunuz. Bir tık kaldı sanki oraya. Bir tık da demeyeyim artık. Belki de olmak üzere bir şeyler. Belki de çoktan oldu. Ama şu an nasıl hissediyorsanız hissedin. Keyifli bir, mutlu bir yaşamınız, bir süreciniz sizi bekliyor. Çünkü siz tamamlanmaya, tam hissetmeye, belki şu an içinde bulunduğunuz durumundan çok daha iyi yerlere gelmeye çok az zamanınız kaldı diyebilirim. Evet, bu açılım da böyleydi. Daha doğrusu bu geceki son açılımımız böyleydi. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.